Vahşi doğada, Masai Mara'da muazzam bir deneyimin tam ortasındaydım. Duyduğuma göre öküz başlı antiloplar nehir kenarında birikmeye başlamış. Bunu kaçırmak istemezsin diye düşünüyorum. Serengeti'den yola çıkan milyonlarca hayvan Masai Mara'ya, verimli topraklara varmak üzere. Sence bu tarafa mı, yoksa bu tarafa mı? Bu unutulmaz anları kaydetmek üzere Mara Nehri'nin kıyısına geçmiş, neler olacağını merak etmeye başlamıştık. İşte bak, şuraya gidiyorlar. Bak, görüyor musun? Nasıl kaçıyorlar? Antilopların işleri hiç de kolay değil. Eğer oradan geçmeye çalışırlarsa büyük hata yaparlar. Aslında Masai Mara ve Serengeti tek bir savana. Fakat iki ayrı ülkede oldukları için savananın bir kısmına Masai Mara, diğer kısmına Serengeti adı veriliyor. Serengeti'de kuraklık başladığı vakit yüz binlerce öküz başlı antilop, zebra ve impala sürüleri yağışların olduğu topraklara, yani kuzeye, Kenya'ya doğru hep birlikte uzun bir yolculuğa çıkıyor. Amaçları önce Serengeti'deki Gurumeti Nehri'ni, sonra da Kenya sınırındaki Mara Nehri'ni geçerek Temmuz sonu gibi Kenya'nın yeşil ve bereketli topraklarına ulaşmak. Ancak bu hiç de kolay değil elbette. Bu yolculuk tahmin edildiğinden de zor ve meşakkatli. Bir çeşit hayatta kalma, var olma savaşı da denebilir. Çünkü bu uzun yolculukta onları bekleyen yüzlerce tehlike var. Mesela timsahlar uzun zaman önce yerlerini almış, bu devasa sürüyü Gurumeti ve Mara nehirlerinde büyük bir iştahla bekliyor. Yine bölgenin acımasız yırtıcıları aslan, leopar, çita ve sırtlanlar da her an tetikteler. Bu öyle bir yolculuk ki, eğer şanslıysanız, ki ben şanslıydım, inanılmaz şeylere şahit olabilirsiniz. Vay. Daha önce birçok ülkeye gitme fırsatı buldum. Fakat Afrika'da gördüğüm gün doğumlarını başka hiçbir yerde görmemiştim. Güneş
Sanırım en çok bu kıtaya yakışıyor. Kendine has bir kızılı var ve tüm coğrafyayı büyülü güzelliğiyle zenginleştiriyor. Pink'le çıktığımız yolculukta müthiş bir gün doğumuna şahit olunca bu fırsatı kaçırmak istemedim ve hemen fotoğraf makineme sarıldım. Hadi gidelim. Duyduğuma göre öküz başlı antiloplar nehir kenarında birikmeye başlamış. Bunu kaçırmak istemezsin diye düşünüyorum. Pink'le birlikte öküz başlı antilopları aramak üzere uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Amacımız Mara Nehri'nin kıyısında birikmeye başlayan sürüyü nehir geçişini gerçekleştirmeden yakalayabilmek. Yorucu bir yolculuk olacak. Sence bu tarafa mı? Yoksa bu tarafa mı? Bu tarafa. O zaman o tarafa. Tabii diğer taraftan da gidebiliriz. Orası kestirme bir yol ama nedense içgüdülerim bana bu tarafta ilginç şeyler görebileceğimizi fısıldıyor. Altan, söylemiştim sana. Hislerim beni yanıltmadı. Gördün mü? Pink daha lafını bitirmeden iki erişkin dişi aslan yolumuzu kesiyor. İşte dev sürümüzün aşması gereken engellerden ilki. Serengeti'den buraya kadar uzunca bir zamandır yolculuk ediyorlardı. Ancak şu karşımızda gördüğümüz aslanlar da emin olun işte bugünü bekliyorlardı. Yavrularını besleyebilmek ya da hayatta kalabilmek adına bir şeyler yapmaları gerek. Bu yüzden ilginç şeyler göreceğimizden eminim. Fakat daha çok işimiz var ve vaktimiz kısıtlı. Bir an önce Mara Nehri'nin kıyısına ulaşmalıyız. Pink'le birlikte yolculuğa devam ederken ikinci bir sürprizle karşılaşıyoruz. Oldukça kalabalık bir bufalo sürüsü tam karşımızda durmuş bize bakıyor. Büyük Beşli'nin en ağır başlı üyesi. Sürü halinde yaşamak onlar için vazgeçilmez bir özellik. Yalnızca erişkin erkekler boynuzlarının içe doğru kök salması sonucunda bir çeşit hastalığa kapılıyorlar ve ne yazık ki sürüden ayrılıp yırtıcılar için mükemmel doygunlukta bir ava dönüşüyorlar. Bufaloları yakından görmek gerçekten çok keyifliydi. Kendilerine has hüzünlü bir bakışları var sanki. Dost canlısı gibi görünen bu hayvanlar sizi asla yanıltmamalı. Afrika'daki en tehlikeli türlerin başını çekiyorlar. Ve insan ölümlerinde su aygırlarıyla birlikte en yukarıdalar. Bölgelerini korumak adına her şeyi göze alabilirler. Pink içgüdülerini dinlemekte ne kadar da haklıymış. Belki Mara Nehri'ne gitmek için uzun bir yolu tercih etmiştik. Fakat öylesine heyecanlı bir rota oluyordu ki ilk safari için hiç de fena olmayan fotoğrafları çekmeye başlamıştım bile. Ormanlık alanı geçerken önce Mara'nın en özel hayvanlarından zürafa ile karşılaşıyoruz. Hemen ardından oldukça tehlikeli olan babunlar poz veriyorlar objektifime. Nehre yaklaştıkça göç ailesinin özel üyeleri tek tek belirmeye başlıyor. Zebraları su içerken görmek çok keyifli. Pink, etraftaki manzaraya hayran hayran baktığımı fark ediyor. Yeniden altını çize çize Masai Mara'ya hoş geldin diyor. Burada olmayı özlemişim.
Yemek molası geldiğinde Mara Nehri'nin kıyısında buluyoruz kendimizi. Yerel kabile hiçbir ayrıntıyı atlamadan bize özel olarak hazırlanan geleneksel bir menüyle karşılıyor. Vahşi doğanın ortasında Masai savaşçıları bölgeyi korurken yemeğimizi yiyoruz. Hiçbir anı kaçırmak istemediğimden nehirdeki hareketlilik dikkatimi çekiyor. Su aygırları günün ve suyun tadını çıkarmakla meşgul. Çok iyi kareler yakalıyorum. Afrika'da ilk safari her zaman çok heyecan vericidir aslında. Bir önceki Afrika seyahatimde de ilk safarimde safariye çıktıktan 20 dakika sonra bir leoparla karşılaşmıştım. Ve bu sefer de neyle karşılaşacağınızı bilmeme durumu her zaman safaride bir heyecan uyandırır insanda. Bunda da Pink bir kere her şeyden önce çok önemli bir rehber ve hayvanların ne yapabileceklerini çok önceden kokusunu alabilen ve hayvanları iyi tanıyan bir rehber. Doğal olarak böyle bir artıyla da çıkmıştım ilk safariye ve başlangıcı çok heyecanlıydı, çok heyecan vericiydi. Babunlar ve bufalolarla başladık. Daha ilk günümüzdü ve Pink'ten inanılmaz bir haber geldi. Mara Nehri'nin kenarında on binlerce öküz başlı antilop birikmeye başlamıştı. Ve ilk günümüzde bir nehir geçişi çekebilirdik. Bu inanılmaz bir haberdi ve ben dahil bütün ekibi bu heyecan sarmıştı. Binlerce kilometrelik uzun bir yolculuğun ardından öküz başlı antilop sürüsü Mara Nehri'nin kıyısına gelmiş, verimli topraklara ulaşmak için aşmaları gereken yalnızca son bir engel kalmıştı. Pink'le birlikte büyük bir merakla neler olacağını tahmin etmeye başlamıştık. Mara Nehri, devasa büyüklükteki timsahlarla doluydu. Ve nehri sağ salim geçmek neredeyse imkansıza yakındı. Sürü sessizce kıyıda bekliyor, kimisi otluyor, kimisi de su içiyordu. Pink, böyle anlarda sürüye liderlik edecek bir öküz başlı antilopun ortaya çıkması gerektiğini söyledi. Her türlü tehlikeye rağmen kendini öne atacak bir lidere ihtiyaçları vardı. Peki bu nasıl olacaktı? Mara Nehri'nin kuvvetli akıntısı ve timsahlarla nasıl baş edeceklerdi? Altan, şu tarafa bak. Görüyor musun? Geliyorlar. İnan bana daha fazlası da gelecek, göreceksin. Sürü gittikçe genişleyecek. Oo, bir saniye. Kaçıyorlar. Bir şeyden korkmuş olmalılar. Sanırım timsahları fark ettiler. Bu iyi haber değil Altan. Bak, görüyor musun? Nasıl kaçıyorlar? Sanırım başka bir geçiş noktası arayacaklar. Daha aşağıda akıntının daha durulduğu bir yer var. Sanırım oraya gidecekler. Biraz sabırlı olmamız gerekebilir. O tarafta su aygırlarının kontrolünde. Görüyor musun? Antilopların işleri hiç de kolay değil. Eğer oradan geçmeye çalışırlarsa büyük hata yaparlar. Hadi gel biraz daha yakından bakalım. İşte bak, şuraya gidiyorlar. Orada toplanacak ve nehri geçmeyi deneyecekler. Pink, sence
O tarafa doğru toplanmaları gerekmiyor muydu? Sanki nehir akıntısı orada daha yavaş. Nasıl yani? Ne bileyim, sanki daha avantajlı gibi duruyor o taraf. Ortalık biraz sakinleşir gibi olunca sessizce yerimizi alıp beklemeye koyuluyoruz. Biliyoruz ki her an her şey olabilir. Hayır, hayır, hayır. Yine bir şeyden korktular. Bu sefer de şuraya doğru koşmaya başladılar. Sanırım işimiz tahmin ettiğimizden de zor olacak. Sürü içgüdüsel olarak her türlü dış tehdidin farkındaydı. Ve nehri geçmek için hiç de aceleci davranmak istemiyor gibiydi. Merak içinde bekliyor ve onların bu zorlu mücadelesine tanıklık ediyordu. Nehrin karşı tarafında biz Pink'le yerimizi almış ve bir geçiş çekebilecek miyiz diye bekliyorduk aslında ama... Antiloplar sağdan sola koşturup nehirden doğru geçebilecekleri güzergahı arıyorlardı. Fakat bir hareket yoktu. Nehir geçişi olur mu olmaz mı diye beklerken... Açık söylemek gerekirse ben umutsuzluğa kapılmıştım. Fakat tam o esnada Pink dedi ki... Bir tanesinin öne çıkıp liderlik etmesi, öncülük etmesi, aslında cesaret göstermesi lazım. Eğer o cesareti gösterebilirse diğer sürü arkasından gelip onu takip edip bir nehir geçişi yakalayabiliriz. Ve tam o anda aslında benim beklediğim şey oldu. Hayvanlardan birkaç tanesi nehre doğru yaklaştılar, etrafı kolaçan ettiler ve nehre ilk adımlarını attılar. Bu mükemmel bir gelişmeydi ve tam o esnada olanlar oldu. İşte bundan korkuyordum. Sence kurtulabilecek mi? Sanmıyorum ama belli de olmaz. Timsahların çeneleri çok güçlüdür. İnan bana antilopun işi çok zor. Peki hiç mi şansı yok? Hangi tarafı tuttuğumu soruyorsan söyleyeyim. Ben tarafsızım. Sonuçta bu doğal denge. Timsahın hayatta kalabilmesi için o antilopu avlaması gerekiyordu. Onu nehir boyunca sürükleyecek. Akıntı onları aşağı doğru götürür mü dersin? Evet sanırım. Antilop bir zaman sonra yorulacak ve sürekli su yuttuğu için boğulacak. Timsah hiç çaba harcamadan avlamış olacak onu. Bir taraftan antilopun kurtulup hayatta kalmasını istiyordum. Öteki taraftan Pink'in söylediklerini düşünüyordum. Sonuçta eğer bu av gerçekleşmeseydi timsah hayatta kalamayacaktı. Yani bir kazanan ya da kaybeden yok.
Doğal bir sonuç var karşımızda. Antilop ondan kurtulmak adına varını yoğunu ortaya koyuyor. Ancak ne yapsa nafile. Ne yazık ki kurtulamıyor. Gün batana dek saatler süren mücadelede zafer timsahın oluyor. Öküz başlı antilop sürüsü daha nehre adımını dahi atmadan bu dehşet manzarayla karşılaştı. Ve oradan çabucak uzaklaştı. Maalesef günün kaybedeni sürüye öncülük etmek isteyen bu antilop oluyor. Bir nehir geçişi çekmeye çok yaklaşmıştım. Maalesef büyük bir hayal kırıklığı. Aslında ilk gün için tatmin edici fotoğraflar çekmiştim ama yine de içimde eksik bir şeyler kalmıştı. Sonuçta sabah 5.30'da çıktığımız safari akşam 5.30-6 civarları bitti. 12 saattir safarideydik ve gerçekten yorulmuştum. Havada karardığı için timsahın avını tam olarak istediğim gibi bitirememiştik. İstediğimiz gibi çekememiştik ve artık görüntü alamaz hale gelmiştim. Kampa doğru yola çıktık. Biraz dinleneyim, fotoğrafları aktarayım, bir gün sonraya hazırlanayım diye düşünürken eşyalarımı yerleştirdikten kısa bir süre sonra haber geldi ve fotoğraf makinemi alıp çadırdan dışarı çıktım. O an biri gelip Masai Mara hakkında ne söylese dinleyebilir, hatta inanabilirdim de. Çünkü gerçekten orada her türlü mucizenin yaşanabileceğine ya da imkan dahi verilmeyen, olasılıksız sayılabilecek bir durumun dahi olabileceğine şahit olmuştum. Ancak bir an geldi, duyduğum şey karşısında ne diyeceğimi bilemedim. Mara Nehri'nin sert akıntısı, öğleden sonra şahit olduğum timsah avını çadırımın birkaç metre ötesine sürüklemişti. Saatler önce bittiğini düşündüğüm av, gece yarısı gözlerimin önünde yeniden başlayıvermişti. Ne yapacağımı, ne edeceğimi dahi kestiremiyordum. Kampta kalan herkes için çok tehlikeli olabilecek bu anı kaydetmek ve ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinemi elime almıştım. Bir müddet sessizce bekleyip neler olacağını görmek istedim. Ancak bu kadarını ben bile tahmin etmemiştim. Timsahların sayısı giderek artıyordu. Kan kokusunu hissedenler çadırımızın önünde toplanmaya başlamışlardı. Eminim ki
O an şahit olduğumuz şeyleri hayatımız boyunca asla ama asla unutmayacağız.